Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kare formlu bir motif çalışması yapacağım. Öncelikli olarak yuvarlak bir motif örüp daha sonra bunu kare forma çevireceğiz. Öncelikle cotton gold bir ip kullanıyorum ve bunun için 3 milimetre tığ kullanacağım. Siz elinizin örgü ayarına göre tığ numaranızı ayarlarsınız. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 2 tane zincir çekip 11 tane tekli trabzan örüyorum. Yani tığımı ipimi dolayıp tığdaki ilmekleri bir seferde çıkartıyorum. Toplamda 12 tane tekli trabzanım olmuş oluyor. Tüm trabzanları yaptıktan sonra da ilmek kaydırmayla yuvarlağımızı oluşturacağız. Bu şekilde tığa ip dolayıp ilmekleri bir seferde çıkartarak tekli trabzanlar oluşturuyorum. 12. trabzanımdan sonra ipimi sıkıştırıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Ben bir zincirle sabitlemeyi tercih ediyorum. İpi kestim. İkinci rengime geçeceğim. Herhangi bir noktadan ikinci ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincirle yeni sırama başlıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve bir sonraki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Toplam benim 12 tane boşluğum var. 12'ye çarpı 2 toplam 24 tane ikili trabzan örüp bu sırayı tamamlıyorum. Her bir boşluğun içerisine 2'şer tane ikili trabzan. Aralarda herhangi bir zincir yok. Yeni rengimizle bu sıramızı bu şekilde örelim ve tamamlayalım. Son trabzandan sonra yine ilk çektiğimiz 3. zincirin içerisine ilmeğimizi kaydırıyoruz. Yine ben bir zincirle ipimi sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Görüntüm bu şekilde oldu. Diğer rengimi ekleyeceğim. 2 trabzanların orta kısmında bakın bir boşluk var. O boşluktan ipimi sabitliyorum. Bir zincirle. Hemen yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 2 V şeklinin arasından aşağı doğru devam ediyorum. İlk tekli trabzan boşluğuna batıyorum. İpi uzatıp sık iğne yapıyorum. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. İp dolamadan yine bir alt sıradaki takip eden trabzan boşluğuna batıyorum. İpimi uzatıp sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Yine alt sırada aynı renkli ördüğüm sırada gelen boşluğa tığımı batıyorum ve ipimi uzatıp sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Uzunca bir iple sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ve göbeğimizi artık oluşturduk. Bu göbek yapısıyla çok çeşitli motifler örebilirsiniz. Etrafına küçük yapraklar yaparak ya da direkt kare forma çevirerek çok kullanışlı bir orta başlangıcı. İpimi kestim. Alt sıraya yaptığımız o uzun sık iğnelerini tam ortasında kalan tepe noktasına ipimi sabitliyorum ve 6 tane zincir çekiyorum. Burada yapraklar yapacağım. 5. zincire dönüyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 4. zincirin içerisine bir tane tekli trabzan örüyorum. 3. zincirin içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum. 2. zincirin içerisine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Ve 1. zincirin içerisine yine bir tane üçlü trabzan örüyorum.
Sayalım. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İlk yaprağımı yaptım. Yıldız motif yaparken yaptığımız gibi aslında 6 tane zincir çekiyorum. 5. zincire batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 4. zincire batıyorum. Tekli trabzan örüyorum. 3. zincire batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2. zincire batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Ve 1. zincire batıp bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3. boşluğa ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bu şekilde toplam 12 tane yaprak örüyoruz. Yaprakları tamamlayalım. Ve bakın ilk sabitleme noktama son yaptığım yaprağı ilmek kaydırmayla sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Burada çok farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ben 2 renk olarak devam ettim. Özellikle ayçiçeği renkleri de çok güzel duracaktır. Şimdi yaprağın tepe noktasından göbekte kullandığım rengi sabitliyorum. Bunu bir sık iğne kabul ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 3 sefer ip doluyorum. Ortada ilmek kaydırdığım nokta vardı. Buraya batıyorum ve 2'şer sefer ilmekleri çıkartarak uzunca bir dörtlü trabzan örüyorum. Tığıma ipimi yine 3 sefer doluyorum. Aynı noktaya batıp 2'şer sefer ilmekleri örerek yine bir dörtlü trabzan elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonraki yaprağın tepe noktasını bulup buraya sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 3 sefer dolayıp yine orta noktaya uzunca bir dörtlü trabzan örüyorum. Tığıma ipimi 3 sefer dolayıp ikinci dörtlü trabzanımı örüyorum. Yaprak arası boşluklara bu şekilde ters yapraklar öreceğiz. Bir zincir ve yaprağın tepe noktasına bir sık iğne ile sabitliyorum. Toplam 12 tane yaprağım var. 12 yaprağın orta kısımlarına da böyle 2'şer tane dörtlü trabzan öreceğim. Ve çiçek şeklimi yuvarlak bir motife çevireceğim böylece. Bir zincirimi çektim yine. Tepe noktasına battım. Bir sık iğne ördüm. Tüm yaprak aralarını örelim. Ve bir üst sıraya yine ilmek kaydırmayla geçelim. Son zincirimi çektim. İlk yaptığım sık iğnenin içerisine ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Boşluğa bir sık iğne. 2 trabzanın üzerine birer sık iğne. Boşluğa sık iğne. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Boşluğa bir sık iğne. 2 trabzanın üzerine birer sık iğne. Yine boşluğa geldim. Bir sık iğne. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Boşluğa bir sık iğne. 2 tane trabzanın üzerine yine 2 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde toplam benim 60 tane sık iğnem oluyor. Sıra sonuna kadar aynı sayılarla devam edelim. Ve şimdi motifimizi kare forma çevireceğiz. Bunun için toplam sık iğne sayısını 4'e bölüyorum. Yani 15'er tane ilmek sayıp 15. ilmeğe ayraç takıyorum. Bunlar benim köşe noktalarım olacak. Ve şimdi aralarını, köşelerimizi yapalım. İlk ayracımın olduğu yerden 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 3 sefer doluyorum. Ve aynı noktaya batıp 2'şer seferde çıkartarak bir dörtlü trabzan örüyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. 2'şer sefer çıkartıp üçlü bir trabzan örüyorum. Yine tığıma ipimi 2 sefer doladım. Bir üçlü trabzan da yana ördüm. Hemen yan boşluğa geçtim. Bir tane ikili trabzan ördüm. Takip eden boşluğa bir tane daha ikili trabzan ördüm. Takip eden boşluğa bir tane tekli trabzan ördüm. Ve yine takip eden boşluğa bir tane tekli trabzan ördüm. Köşemi oluşturmuş oldum böylece. Şimdi sayalım. Toplam 7 tane boşluğum var benim burada.
ördüm. Sol taraftaki ayraçtan da sağa doğru 7 tane boşluk sayıyorum. Arada benim 2 tane boşluğum kaldı. Bunlara sık iğne örüyorum. Motifin büyüklüğüne göre mesela kare forma çevirirken burada aradaki boşluklara sık iğneleri devam ederek istediğiniz yuvarlak motifi de bu teknikle kareye çevirebilirsiniz. Birinci boşluğa bir tekli trabzan, ikinci boşluğa bir tekli trabzan, üçüncü boşluğa ikili trabzan, dördüncü boşluğa ikili trabzan, beşinci boşluğa üçlü trabzan ve altıncı boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum. Köşe noktama, 7. noktama geldim. Burada da yine tığıma 3 sefer ip dolayıp 2 tane dörtlü trabzan örüyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha dörtlü trabzan örüyorum. İlk köşemi yarım ördüm. İkinci köşemi örmüş oldum. Şimdi yine aynı sayılarla ikinci kenar ve üçüncü köşemizi örelim. Birinci boşluğa üçlü trabzan, ikinci boşluğa üçlü trabzan, üçüncü boşluğa ikili trabzan, dördüncü boşluğa ikili trabzan, 5 ve 6. boşluklara birer tane tekli trabzan örüyorum ve sıramın ortasına geliyorum. İki tane sık iğne örüyorum. Aynı sayılarla da yine diğer köşeleri de örüp son köşeme geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Başlangıçta 5 zincirim vardı. Tığıma ip dolayıp 5. zincirin içerisine batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Hemen yandaki boşluğa bir ikili trabzan ve sonra oluşan tepe boşluklarının tamamına diğer köşeye gelene kadar ikili trabzanlar örüyorum. Bu sırayı da mesela farklı renk yapabilirsiniz. Diğer köşeye geldiğimde de köşe içerisine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve yine kenarımda her tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan örüyorum. Tüm kenar ve köşelerimi ördüm. Son köşemi yarım örmüştüm. İçine 2 tane daha ikili trabzan örüp bir zincir çekiyorum. Başlangıçtaki 3. zincirime batıyorum ve bir ikili trabzan örüp motifimi tamamlıyorum. Motif boyutu vermeyeceğim çünkü öreceğiniz ipe göre de boyutlar değişecektir. Motif kombinasyonlarını yaparken de ben genellikle sıra sonundaki ilmek sayılarına bakıyorum. Bu da size yardımcı olacaktır. Umarım motifi beğenir ve benimle birlikte uygularsınız. Keyifli günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.